Merhaba değerli arkadaşlar. İlk Bakış TV ekranlarına bir kez daha hoş geldiniz. Bugün masada tek bir soru var aslında. İran içeriden mi çökecek? Washington ve Tel Aviv kulislerinden sızan son dakika bilgileri Orta Doğu'da kartların yeniden karıldığını gösteriyor. Ne Amerika ne İsrail postalı İran toprağına değmeyecek. Çünkü içeride bambaşka bir güç hazırlanıyor denildi. Ve konuyla ilgili Amerika Büyükelçisi'nin açıklamaları var. CNN ekranlarında öyle bir cümle kurdu ki Tahran'da şarteller resmen arttı ve özellikle Kürt milis grupları üzerinden hazırladığı o gizli operasyonun detaylarını ifşa etti denildi. New York Times bununla ilgili çok önemli bir habere imza attı. Bugün sadece füzeleri değil, sınır hatlarına indirilen özel birlikleri ve küresel ekonomiyi 12 kat sarsan o devasa krizi konuşacağız. Hazırsanız başlayalım. İlk Bakış TV'de yine günün en çarpıcı gelişmelerini net ve şeffaf bir şekilde sizlere aktarmak istiyorum. Öncelikle tabii ki İsrailli Büyükelçinin açıklamasıyla başlamak istiyorum. Özellikle Kürt gruplarıyla alakalı açıklamalar yaptı. Arkadaşlar, Michel Litter sıradan bir isim değil. Amerikan strateji dünyasının en kilit isimlerinden biri. CNN'e verdiği mülakatta şunu açıkça söyledi. İran'da bir rejim değişikliği için yabancı askere gerek yok. Oraya girecek olan güç İranlı bir güç olmalıdır ifadelerini kullandı ve Litter'a göre 28 Şubat'tan bu yana devam eden o yoğun hava operasyonlarının tek bir amacı var. Tahran yönetimini felç etmek ve halkın tepkisini örgütlü bir harekete dönüştürmek. Peki Litter'ın yolda ve yaklaşıyor dediği o gizli güç aslında kim? Detay vermekten kaçınıyor ama satır araları çok tehlikeli bir hale bürünüyor. ABD'nin stratejisi bu konuda net. Onlarca yıldır savaşa hazırlanan İran ordusuna karşı kendi askerini riske atmak istemiyorlar. Bunun yerine içeriden çökertme modelini masaya sürmüş durumdalar. Litter şu kritik ayrımı da yapıyor. Rejim çökerse altyapıyı vurmayız. O halka kalır ama Hürmüz Boğazı açılmazsa stratejik tesisleri yerle bir ederiz. Yani arkadaşlar Washington diyor ki ya kendi içinizden bir güçle bu işi bitirirsiniz ya da biz sizi karanlığa gömeriz ifadelerini kullanıyor ve New York Times'ın açıklamasını, haberini, o gündemi sarsan haberini sizlere aktarmak istiyorum. Şimdi gelin işin en can alıcı noktasına gelelim. New York Times'ın patlattığı o bombaya bir bakalım. Habere göre Mossad Başkanı David Barney savaştan hemen önce Netanyahu'ya hem de Donald Trump yönetimine bir plan sundu. Planın adı Kürt seçeneği. İddiaya göre Irak Federal Kürdistan bölgesindeki Kürt milis grupların İran'a girmesi ve bir iç ayaklanmayı tetiklemesi planlanıyordu. Mossad ve CIA'nin bu gruplarla geçmişte temas halinde olduğu zaten biliniyordu ve konuşulan, tartışılan konular arasında aslında yer alıyordu. Ancak burada çok ilginç bir detay var. Donald Trump bu grupların İran'a gönderilmesi fikrine mesafeli yaklaştı deniliyor habere göre ve Trump savaşın başında Kürt liderlere net bir mesaj gönderdi. Milislerinizi İran'a göndermeyin. Peki neden? Çünkü bölgedeki dengeler çok hassas. Irak'taki YNK lideri Bafel Talabani de uyardı. Böyle bir hamle İran'da milliyetçi refleksleri güçlendirip ters tepebilir. Üstelik Türkiye'de Washington'ı bu konuda çok sert bir dille uyarmıştı. Kürt silahlı unsurları bu savaşta desteklenmemeli. Sonuç mu? Mossad'ın o büyük Kürt planı
planı şimdilik askıda kalmış gibi görünüyor ama bu tehlikenin geçtiği anlamına gelmiyor denildi. New York Times'ın da haberi aslında tam olarak bu şekildeydi arkadaşlar ve hala bu sürecin Kürt milis gruplarının fikrinin masada olduğu konuşulmaya devam ediyor. Ve diğer bir yandan İran'da konuyla ilgili açıklamalar ve askeri hamleler de devam ediyor. Tahran bu planlardan haberdar değil mi sanıyorsunuz? Tabii ki haberdar. Tam aksine İran Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri Komutanı Muhammed Keremi pazar günü helikopterine atladığı gibi soluğunu sınırda aldı diyebiliriz. Urmiye'den Kirmanşah'a kadar tüm hattı denetledi denildi. Keremi'nin mesajı çok net denildi ve en yüksek teyakkuz durumundayız. Topraklarımıza yapılacak her türlü sızmaya seviyesi ne olursa olsun hızlı ve ölümcül bir karşılık vereceğiz ifadeleri kullanıldı. İran devlet medyası bu durumu gizlemiyor. Bu ziyaretin sebebi az önce konuştuğumuz o Kürt muhalif grupların hareketliliği üzerine alınan istihbarat raporları. Yani arkadaşlar sınır hattı şu an bir barut fıçısı gibi diyebilirim sizlere. Tabii muhtemelen şu sesleri duyar gibi oldum. Orta Doğu'dayız. Her zaman barut fıçısı gibiydi. Evet öyleydi ama şu anda gelinen noktada sadece bu mesele işte İran'ın nükleer kapasitesinin genişlememesi ya da nükleer bir silaha sahip olmaması gerektiği meselesini bence çoktan aşmış durumda ve artık yapılan açıklamalara da baktığınız zaman harita değişikliği bile konuşuluyor. Bununla ilgili sınırların yeniden çizilmesi bile konuşuluyor ve Michel Litter'ın bahsettiği o kırılma noktasını yaratabilir denildi. Küçük bir kıvılcım bile Orta Doğu'daki, tabii daha nasıl bir kıvılcım olacaksa orası da apayrı bir konu. Şimdi gelelim Rusya'nın açıklamasına. Rus siyasetçi Kürtleri İran savaşına çekme çabası var dedi. Ve Rusya parlamentosundan Alexey Rudova konuştu, rakamları masaya koydu. Arkadaşlar bu sadece bir toprak savaşı değil, aynı zamanda bu bir aslında enerji savaşına dönüşmüş durumda. Tabii İran özellikle bu savaşın seyrini bu şekilde değiştirmeyi istiyordu ve bence elde de etti bunu. Yani ABD'yi bir noktada köşeye sıkıştırdı. Çünkü ABD Avrupa Birliği'nden, NATO ülkelerinden destek alabileceğini düşünüyordu bence. Ve Avrupa Birliği bunu reddetti. Hiçbir şekilde bu savaşın kendilerinin savaşı olmadığını ifade ettiler. Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasıyla birlikte aslında Trump küplere bindi ve her yapmış olduğu açıklamada Hürmüz Boğazı'na vurgu yapıp bir şekilde oranın kontrolünü ele almaya çalışan bir görüntüye büründü. Şimdi Çepa diyor ki, Rus siyasetçi, tanker sigorta bedelleri tam 12 kat arttı. Bu ne demek biliyor musunuz? Dünyada ticaretin ve enerjinin maliyeti kontrol edilemez bir noktaya gidiyor demek. Hürmüz Boğazı çevresindeki gerilim küresel bir felaket riski taşımaya devam ediyor. Rusya şu an diplomatik bir köprü kurmaya çalışıyor. Putin hem bölge ülkeleriyle hem de Donald Trump'la temas halinde. Ancak Rusya'nın bir endişesi daha var. Bazı güçlerin bu savaşı Ukrayna'daki barış sürecini baltalamak için kullandığını iddia ediyorlar. Yani savaş yayıldıkça dünya ekonomisi diz çökmeye başlamış durumda ki bu konuyla ilgili hemen bu haberin altına not olarak da düşmüş olalım. Son dakika bilgileri sosyal medyada paylaşılmaya devam ediyor. Tam 6 lira küsür motorine zam yapılması bekleniyor 24 Mart'ta Türkiye'de. Bu haber teyitli mi, doğru değil mi şu an için bilmiyoruz ama genellikle bu haberler doğru çıkıyor arkadaşlar. Bunu da yakından takip edip tabii ki sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Evet değerli İlk Bakış TV ailesi, tabloyu aslında
Az çok yukarı aşağıya gördünüz. ABD içeriden çöküşü bekliyor. Mossad Kürt kartını masada tutmaya devam ediyor. İran ise ölümüne bir savunma hazırlığında. Peki sizce yabancı bir güç müdahaleye gerek kalmadan İran içeriden yıkılır mı? Yoksa bu planlar ters tepip bölgeyi daha büyük bir yangına mı sürükler? Kürt milis grupların bu savaşa dahil edilmesi Türkiye için ne anlama gelir? Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Hepsini tek tek okuyup kalp atmaya çalışacağım ve cevap vermeye çalışacağım. Bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve bu gerçekleri daha fazla insana ulaştırmamız için kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. İlk Bakış TV her zaman olduğu gibi net bir şekilde, hızlı bir şekilde ve gerçek haberlerle yanınızda olmaya devam edecek. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hepinize sağlıklı günler diliyorum ve hoşça kalın.